Al bakayım oğlum. Gel. Bunlar gider dursun, ben şu şeyini de alayım. Yürü. Adım Hüseyin, soyadım Urgaç. 1994 Giresun Alucra doğumluyum. Giresun Alucra Akçiçek köyünde doğdum. 10-12 sene burada hayat yaşadım. Yani gençliğim, çocukluğum burada geçti. Daha sonra bir İstanbul'a gittim. İstanbul'da lise 1'i okudum. Lise 1'den terkim, bıraktım. Arkadaşlara uyduk. Daha sonra iş hayatına atıldım. Birkaç yerde çalıştığım olmadı. Babamla da çalıştım. Çok anlaşamadık. Her insanoğlu olduğu gibi. İnsan ailesiyle çok anlaşamıyor. Ne de olsa akraba sonuçta. Ondan sonra çıktım. Babamın yanından da çıktım. Dedim ben köye gideceğim. Hayvancılık yapacağım dedim. O da sağ olsun razı geldi. Geldim buraya. Alucra'da birkaç işte çalıştım. Ne bileyim kafede çalıştım. Olmadı çıktım. Yani olmadı derken iş değiştirmek istedi daha doğrusu. Kuaföre girdim. Oradan da çıktım. En son fırına girdim. Ekmek fırında çalıştım. Biraz birikim yaptım.
Karaağaç diye bir köyümüz var Alucra'nın. Orada hayvancılıkla uğraşan arkadaşım var. Onun yanında birkaç ay çobancılık yaptım. Biraz birikim yaptım dediğim gibi. Kendi köyüme geçtim. 7 tane koyun aldım. O zaman bu Rus koyunu meşhurdu. Romanov. Ukrayna koyunu. Ondan aldım. Çok doğuruyor dediler. Velhasıl aldık, başladık. Bismillah dedik. Allah'ın izniyle sayımızı çoğalttık. O yıl aşağı yukarı bir 30-35 tane bir hayvanım oldu. 7 tane koyundan. Daha sonrasında çoğalttık. Tabii bu hayvan buranın iklimine çok uyum sağlayamadı ya da bilemiyorum bakımı mı olmadı. Bu hayvanı ben değiştirmek kararı verdim. Buranın yerli koyununu aldım. Çil koyunu veya karabaş deniyoruz. Herek de deniliyor. Bunu aldım. Devam ettim. Allah'a şükürler olsun şu an ırkımı döndürdüm. Gayet de memnunum. Haftada bir kere kesinlikle tuzlama oluyor. O da hayvanın daha iyi etlenmesi, etini daha iyi sıklaştırması için. Bunu haftada bir kere ben pazar gününe ayarladım. Her pazar buraya getiriyorum. Sabah erkenden, öğlen verirsen çünkü uymuyor. Sabah vereceksin ki hayvan daha iştahlı yiye. Hem de susuyor, daha çok su içiyor ki etini daha çabuk alıyor. Bu tuzun aşırı derecede bir faydası var. Vitamin, mineral, hastalık olsa bile bu tuz hayvanın vücudundan tuzun sayesinde o hastalığı daha rahat geçirebiliyor. Bu iş tek işi değil kesinlikle. Dışarıdan göründüğü gibi kimseye aldanmasın. Tek olmuyor, yardımsız olmuyor. İnşallah yardımı da bulacağız. Hayırlısıyla bu yolda ilerleyeceğim. Şu anda 100'ü geçkin hayvanım var. Ve hedefim Allah'ın izniyle 300. Bunu başarabilirsem ne mutlu bana. İnşallah da başaracağım ama kendime güveniyorum. Köyde ben tek kalıyorum. Babaannem var yanımda. Babaannem tabii kışın durmuyor. İstanbul'a gidiyor. Yaşlı kadın. Ben kışın genelde tek kalıyorum. Bu hayvanlarımızın mecbur bakıma ihtiyacı var. Burada 6 ay yaz 6 ay kış oluyor. Bunlar 6 ay boyunca içeride kalıyor mecburen. Ot oluyor, saman diyoruz. Oraları biçiyoruz işte reçberlik dönemi. Şu an Mayıs ayı arazi diyoruz yasak. Hayvanlar kesinlikle girmiyor. Mayıs'ın ilk haftası dedim mi arazi korunur bizde. Hayvan sokmazlar ki ta ot büyüyene kadar. Ot büyüyünce de zaten biçiliyor, ediliyor. Ondan sonra harman ayımız geliyor. Patoza vuruyoruz. Saman oluyor. Bunların hazırlıklarını yapıyoruz. Kışlık hazırlıklarını. O şekilde dediğim gibi tek kalıyorum. Şu anda da tekim hala. Ama Allah'a şükürler olsun başarabiliyorum. Niye başarabiliyorum? Sevdiğim için, gönülden yaptığım için. Allah da bir şekilde yardım ediyor. Yani böyle sürüp gidiyor. Allah'a şükürler olsun. Gel sen. Hey oğlum. Yürü. Geç de var yanına. Yürü. Koş koş. Geç de. Kurt geliyor yürü. Geç de var yanına hadi oğlum. Yürü. Bir günüm benim sabah dediğim gibi 6.30, 6, 7 gibi uyanıyorum. Kahvaltımı yapıyorum. Çok da bir şey yemiyorum gerçi sabahları. Koyunları çıkarıyorum, araziye geliyorum. Oyalanıyorum saat 12.1'de benim çay paydosum var. Koyunların da yatma saati. Burada diplerde koyunların yatağı var, yatak diyoruz. Oraya getiriyorum, yatıyorlar, suyunu içiyorlar, yatıyorlar. Ben de 2-3 saat orada dinleniyorum. Saat 4'e kadar yatıyorlar bazen.
Çayımı demliyorum. İşte yemeğimi yiyorum, toparlanıyorum. Bakıyorum koyunlar daha yatıyor hala. Bir çay daha demliyorum. Çayı çok seviyorum. Kara demlik çay yerine ben başka hiçbir şeye değişmem. İşte saat 4 gibi, 3.30-4 gibi koyunları kaldırıyorum yataktan. Araziye, ormana çıkarıyorum, meraya çıkarıyorum, dolandırıyorum, doyuruyorum. Saat 4.30-5 gibi bu gördüğün yoldan Ağrısul eve iniyoruz. 6'da da evde oluyorum. 6'dan sonra benim sosyal faaliyetim başlıyor. Normalde bir günde sosyal faaliyeti yok. Olmaz da zaten bunların peşine gitmen lazım. Peşine gitmezsen olmuyor. İçeride bağırır hayvan. Aç kalıyor. Sanki kapıları yıkacaklarmış gibi vuruyorlar. Yani insanoğlu gibi yani. Bu şekilde geçiyor hayatım. Rır, rır, ya. Ya, rır. Ya, şey. Rır. En fazla 4 tane ektim. Arada insan kafası çok yorgun oluyor. Dolu oluyor. Anladın mı? Yayılım var aslında da nasıl söyleyeyim? Dediğim gibi arazi korunuyor. Biz orman arazisine geçiyoruz. Yani devlet arazisine. Buralarda yayılımımızı devam ediyoruz. Araziye Mayıs ayında yani otların büyümesi aşamasında kesinlikle yasak. Bu şekilde idare ediyoruz ki Allah'a şükür toprakta bereketli veriyor. Allah'a da şükürler olsun. O da yağmurunu, suyunu indiriyor, bereketlendiriyor. Bu şekilde hayvanlarımız kışın nasıl söyleyeyim Kasım aylarına kadar hayvanlarımız dışarıda kalabiliyor. Kasım'dan sonra içeri çekiyoruz tabi. Bu şekilde devam ediyoruz. Cesur, ne var oğlum orada? Gel. Ya, ya. Koyunlar şu anda dinlenme aşamasına geçecekler. Bu sayede biz de fırsattan yararlanıp bir çay içeceğiz. Buna azık diyoruz. Öğlen eve gidemediğimiz için yiyeceğimizi yanımızda getiriyoruz. Çoban çayı Karademlik'te halk tabiriyle çok güzel bir çay oluyor. Denemeyenlere tavsiyemdir. Mutlaka deneyin. Çıralarım var. Ağacın kuru dalları aynı zamanda iyidir.
Demliğimize su alalım. Meşhur kara demlik çayı. Niçin bu meslek? Gençlere örnek olabilmek için. Çoğu gençlerimiz uyuşturucu, ne bileyim, çok acayip yollara düşüyor. İnşallah onlara bir örnek olabilirim. Ve ben kendi açımdan da hani birçok işte çalıştım ve başaramadığım için bu yolu tercih ettim. Ve gayet de iyi ama dediğim gibi tek olmuyor. Kesinlikle tek olmuyor. Yardım şart. Peygamber mesleği. Suyumuz kaynadı. Yağmur da yağmaya başladı bir yandan. Dünkü gibi dolu attıracak herhalde. Koyunlar da geldi yatağına. Çayımızı demleyelim. Yağmur daha fazla bastırmadan. Göz kararı. Çoban usulü. Kara demlikte çay. Günde bunun gibi ben aşağı yukarı abartmayayım 3 demlik içiyorum. Bazen o bile kesmiyor. Tadı çünkü 10 numara. Şimdi birazcık köpürtüyoruz. Bunun püf noktası da burası. Tamam. Çok kaynarsa çay acır. Şimdi bunu ateşin üstüne daha koymuyoruz. Ateşin yanına. O demlenecek. Çayımız demlendi. Evet, çayımızı bir dolduralım. Bütün vücudundan şeyi alıyor. Enerjiyi. Kıvancılıkta her gün peynir ekmek, koyun eti yemekten bıktık. Biraz da tavuk eti yiyelim dedik. Dün buranın pazarıydı. Aldık. Bugün de böyle bir değişiklik olsun dedik. Tabii hava çok el vermiyor ama bence daha güzel olacak gibi. Oh. Hep peynir ekmek mi yiyeceğiz ya? Biz de insanız.
Geçimi sütten değil de daha çok kurbanda oluyor. Kurbandan kurbana veya etlik, adaklık isteyen oluyor. O şekilde veriyorum. Bir nevi kuzularından yararlanıyorum. Satılıyor, ediliyor, isteyen oluyor, veriyorum. Geçimim bu şekilde ama Allah izin verirse tabii bir başımız bağlanır da evlenebilirsek geçimimizi tabii bu sefer süte, yoğurda, yağda döndüreceğiz. Şöyle çeksene. Yürü. Şunu arıyorum. Şunu arıyorum. Yürü. Vallahi. Yağmur şiddetlendi. Biz de kaçmak zorunda kaldık. Yeni bir çay yapıyoruz. Barınağımız iyi. Yağmuru almıyoruz, ıslanmıyoruz. Ama işte koyunlar durmuyor burada da. Bir çay daha yapalım, içelim. Bugün ikinci demlik. Herhalde bu gidişinden 3-4 olacak. Kanmıyoruz. Karademlik çayı bir başka oluyor. Bu ikinci demliğimiz bugün. Hava şartlarından birinci demliğimizi tam içemedik. Şimdi bu çardağa geldik. Bir çay daha yapalım dedik. Bir tane de mantar bulduk. Bahar mantarı hemen kurtlanıyor. Bir tane kurtsuz yakaladık. Şimdi bunu da sobanın üstüne koyduk. Allah, şimdi bu köpürecek. Sulanacak. Ondan sonra değme tadına. Şuna. Allah. Çoban usulü. Çok da çobana benzemiyor ama. Böyle de tuhaf oldum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya Cesur, Zeyno. Oğlanların da karnını doyuralım. Al bakayım oğlum.
Hemen döner, hemen onu hiç kaçıyor. Bu köpeklerimden önce bir tane benim paşam vardı. Aşırı bir sadık hayvandı koyuna. Ama birkaç huyunu gördükten sonra ondan soğudum. Ayıptır söylemesi, koyuna zıplıyordu. O huyundan sonra soğudum, onu verdim. İşte Cesur'u aldım. Eniklikten büyüttüm bunu. Kendim büyüttüm. Valla ona da helal olsun. Koyunu kesinlikle bırakmıyor. Dediğim gibi bırak bir ineği, insanı, dişi sinek neredeyse girmiyor. O derecede söyleyeyim. Şaka yapmıyorum buna, kesinlikle ciddi söylüyorum. Bu Zeyno'yu da yakın zamanda Şiran'dan getirdim. Şiran diye bir ilçemiz var. Oradan getirttirdim. Bu hayvan da çok güzel, asil bir hayvan. %80, %85 kangal. Bunlar eş geldiler. Bir tane de büyük Anadolu çoban köpeği var. Adı Duman. Bununla eşleştirdim. İnşallah yavru alacağım. Bakalım hayırlısıyla bir yavru alırsam güzel köpekler yetiştireceğim. Sürüye layık olacak tabii. Sürüyü koruyacak. Duman bu hayvanım kızağın oldu, dişim. Bu dişiyi çektikten sonra 2-3 gün sonra hayvan öldü. Zaten yaşlıydı, 12 yaşında. Zaten sakatlıkları da vardı. Ayıyla boğuşmuş. Parmak kopuk, kuyruk kopuk, karnının altında yarık var. Ameliyat olmuş. Çok sürmedi. 12 yaşında dediğim gibi hayvan vefat etti. İnşallah tohumu tuttuysa inşallah yavru alacağız onun yavrusundan. Buralarda en çok ayı ve kurt var. Domuz da var ama en çok kurt var. Şöyle de bu sene kurt aşırı derecede fazla. Tabii ki rastlamadım. Rastlamadım Allah'a şükür. İnşallah da rastlamam. Dediğim gibi ayı var. Ayıya da ara sıra rast geliyorum. Geçen sene şu Dazlak dediğimiz yer var. Koyunlarla aramızda, yani nasıl söyleyeyim, 100 metre var. Ben aşağıdayım. Koyunlar ortada. Ayı da üst tarafında. 100 metre var. Ayı beni gördü. Tabii yanında köpek de yok o zaman. O paşanın dönemi dediğim zaman. Abi ben korktum, kalbim nasıl atıyor yerinden, sanki çıkacak. Artık koyun hiçbir şey umurumda değil. Ben koyunu bıraktım, aşağı doğru gidiyorum. Bir müddet sonra baktım ayı yok. O da dönmüş yukarı gidiyor. Bir öyle çok canlı yakalandım. Başka da öyle yakın canlı şekilde hiç yakalandığımı hatırlamıyorum. Yasur! Ya! Tut! Ah, gel, gel, gel. Restara geldin. Yo! Köpeklerim işte şu küçük olan Cesur'u kendi elimde yetiştirdim. Dişi sineği bile sokmuyor. Zaten az önce de gördüğünüz gibi inekleri yaklaştırmadı. Ki az benden cesaret bulsa tutar, yani kesinlikle tutar. Ama dişiyi bilemiyorum artık, ikisi bir cesaretlenip de gidebilirler mi, orayı da tam bilemiyorum ama yani bazı arkadaşlar var benimle iddialaşıyor, yok gelir kuzu çalarız, yok bir şey ederiz. Ben meydan okuyorum, buyurun, bunlar varken bir tane bile kuzu alabilirseniz ben size ikinciyi hediye edeceğim. Yağmur yağdı, dindi çok şükür. Yemeğimizi de yedik, biz de rahatladık. Şimdi koyunları rahatlaştırmada meraya çıkarıyoruz. Koyunları yataktan kaldırıyoruz.
Şimdi saat 4'e 5'e kadar yayılım var. Peşlerinde olacağız. Ya. On olmaz derdimin tabibi olsan. On olmaz derdimin tabibi olsan. Yine de gelmem yar, ölür ölürüm. Kanayan yarama merhem de olsan. Yine de sürmem yar, ölür ölürüm. Yine de sürmem yar, ölür ölürüm. Çobana kız vermiyorlar kelimesi bana çok yanlış geliyor. Niye? Biz de insanoğluyuz. Her şeyi geçtim. Peygamber Efendimiz de bir çobandı. Sonuçta onun mesleği. Bence gurur duyulması lazım. Öyle olmaması lazım tabii. Peygamber mesleği sonuçta. Müslümanız elhamdülillah. Yani bu düşünceden bence bir an önce dönülmesi lazım. Saat aşağı yukarı 6'ya geldi. Hemen hemen bizim de gitme vaktimiz geldi. Koyunlarımızı da doyurduk bugün çok şükür. Artık bizim de dinlenme zamanımız. Eve geçiyoruz. Gel yavrum, gel balım benim. Köpekler bizim canımız. Onlar bizden daha iyi kolluyor koyunları. İyi de bakmalıyız. Bunu her koyuncu iyi bilir. Köpek davarın göz bebeğidir. Bunu ben köpeklerim için sağlıyorum. Cesur'la Zeyno için. Çünkü bu nasıl söyleyeyim, hayvanın hakkını veriyor. Onun için de hak ediyorlar. Gel bakayım Cesur. Tamam, sen hakkı doldurdun. Sıra Zeyno'da. Dur. Sultan. Zeyno gel. Aferin. Burası dediğimiz gibi Akçiçek, Giresun Aluca Akçiçek köyümüz. Burada kışın 13 hane duruyoruz. Yazın 100-150'yi buluyor. Bu neden? Göç verdi. Aşırı derecede göç veriyor. Hala da veriyor. Bunun önüne geçilmesi lazım. Nasıl olur? O da dediğim gibi teşvikle olur. Benim gibi teşvik almalar lazım. Veya heves etmeler lazım ki bunda onların elinde. Bu fabrikalaşmış dünyadan, ne bileyim, kalabalıklaşmış şehirlerden kaçıp köylere yerleşmelerini tavsiye ediyorum. Hem bizim açımızdan hem onların açısından tabii ki iyi olur. Niye iyi olur? Hem biz burada şenlikli oluruz, hem köyümüzün nüfusu çoğalır, geri gelir. Ne bileyim, hayat zor İstanbul'da, zor. Köyde kolay ama işte yaşamasını bilene tabii. Meslek, bu çok güzel bir meslek, hayvancılık. Bu hayvancılığı ilerletmemiz lazım. Köyümüz toprağa da elverişli, tarıma da uygun. Ne bileyim, çıkıp gelsinler. Bu arazileri değerlendirelim. O kadar yer ekilmiyor, biçilmiyor. Oralar sürülsün, ekilsin. Kim istemez ki? Ben isterim.
Arayın. Köyde dediğiniz gibi tek örnek benim. Yani birçok yerde, hatta ben haberlere falan da çıktım. Örnek olarak da gösterildim. Yani örnek olarak beni alsınlar. Yani almak istemiyorlarsa da ne bileyim imrensinler. İmrendiriyorum da. Ben aynı zamanda Instagram'da takipçilerim de aşırı derecede fazla. Çoğu insandan da yorum alıyorum. İşte çok güzel hayatın var. Bu hayatı sen yaşıyorsun gibi. Abi yani yaşıyorsun değil, bunu söylemeyin. Siz de gelin, siz de yapın aynısını, siz de yaşayın. Bu hayat harbiden güzel hayat. Ya kurtulun o kalabalıklaşmış şehirlerden, ne bileyim gaz kokularından. Köye gelin abi. Hayat gerçekten köyde. Hayat köye gerçekten sığıyor. Hayat yaşamasını bilene gerçekten köyde. Ne bileyim, köyler boşalmasın istiyorum. Harbiden boşalmasın. Çünkü gitgide artık iyice azalıyor. Hane azalıyor. Bu şekilde devam ederse ilçemiz özür diliyorum. Alucra köye dönecek. Gidişat onu gösteriyor. Hani bunun önüne geçilmesi lazım. Yardım edin, gençlere yardım edin. Durumu olmayanlara yardım edin. Büyüklere sesleniyorum, devlete sesleniyorum. Bir destekleme açın, teşvikleme açın. Gençler yönelsin bu mesleğe. Bu meslekte olmayabilir. Köyde de herhangi bir atölyede kurabilirsiniz. Ne bileyim, bizim köyde mesela eskiden halı vardı, halı. Halı dokuyorlardı. Bu bizim köyün eski bir gelir kaynağıydı. Şu an hala da yapıyor, halam yapıyor. İşte böyle atölyelerde kurulabilir, teşvik amaçlı. Yani böyle şeyler olması gerçekten güzel olur. Herkes için güzel olur. Kazanç olur. Köyde yaşama arzusu olur. Kaçıp gitmezler en azından buradan. Şu gördüğünüz komple arazi bana ait. Buranın bekçisi ben gibi bir şeyim. Ki benim de zaten. Aşağı yukarı her taşında adımım var. Her toprağında adımım var. Ayağımın izi var, tozu var. Bunu geçtiğimiz nesildeki insanlar da söylüyor. Benim bir laf var. Çarığımın sırımları oralarda kaldı diyorlar. Şimdi ben de aynısını diyorum. Benim de lastiklerimin tozları hep bu taşların, toprakların üzerlerinde. Sizin de olsun, sizler de gelin. Bu şekilde bu köyü şenlendirelim. Sadece köy değil, bütün köylerimizi, ilçemizi. Nüfusumuz çoğalsın. İnşallah olur.
Sözümü yine bu çobana kız vermezlere getireceğim. Bununla bitireyim. O düşünceden çıksınlar. Bu meslek peygamberimizin mesleği. O da bir çobandı. O lafı etmelere bence haksızlık oluyor. Yani gerçekten haksızlık oluyor. Biz de insanız. Siz de zamanında o zamanlardan bu zamana geldiniz. Siz de zamanında hayvancılık yaptınız. Siz yapmadıysanız dedeniz yaptı. Dedenizin dedesi yaptı. Ya bence bu düşünceyi akıllarından çıkartsınlar. İkincisi şehirdeki gençler köylerine dönsün. Benim tavsiyem budur. Hayat köydedir. Hayat köye sığar. Köyde hayat var.